Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saç bandından battaniyelere varana kadar, böyle benim yaptığım gibi paspaslara varana kadar yapabileceğiniz böyle güzel bir modelin 3D görünümlü yaprak modelinin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Gayet güzel durdu. Benim çok hoşuma gitti bu model. Umarım sizler de seversiniz arkadaşlarım. Evet, tığ işi olarak önce bir halı kaydırmaza ihtiyacımız var. Paspas çalışması ya da kilim ya da yolluk yapacaksak, ne yapacaksak, seccade yapımında kullanacaksak. Böyle lif iplerinden bütün iplere varana kadar hepsiyle yapabilirsiniz bu çalışmayı. Ben Nako Vals'in ipini kullandım. Batik bir ipti. Ve 2,5 milim tığ kullandım arkadaşlarım yaparken. Hemen hiç fazla zamanınızı almadan yapımına geçelim. Öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirden sonra birleştiriyoruz arkadaşlarım bu zincirlerimizi. Bu şekilde. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane daha çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve bu yapmış olduğum yuvarlak yerin içerisine giriş yapıp bir tane yarım trabzan, sonra üzerine alıp tekrar bir yarım trabzan daha yapıyorum bu şekilde. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, üzerine alıyorum. Bu arayı ayırıp şuranın içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya 6 tane yarım trabzan yapıyorum. Diğerleri burada bekliyor. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra birini tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek sona geliyorum arkadaşlar. Bunu bırakıyoruz burada ve buradan şekilde tutup şöyle çeviriyorum. Bu ip burada kalacak. Yani tamamen tersini çeviriyoruz buranın. Daha sonra buradan üzerine alıyorum, yine geliyorum. Bu az önce birini yapıp birini bırakmıştık. O yarım trabzanımın içerisinden giriş yapıyorum, hemen yanındaki. Şöyle tutalım. Evet, şunun içerisinden giriş yapıyorum. Yine buraya 6 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra yine ilkini tek çekiyorum. Sonra ikişer ikişer çekerek geliyorum. Son 2 bu şekilde kaldı. 3 tane ilmek. Onları da birlikte çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan 2 tane ilmek zincir çekip arkasını çeviriyorum. Bakın bu çektiğimiz 5 zincir burada duruyor. Arkasını çevirip şu yerden, bakın şurada 2 tane zincir çekmiştik tekrardan. Buradan giriş yapıyorum önce bu şekilde. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyorum. Bu ilk çektiğimiz 5 zincirin içerisinden giriş yapıp 1, 2. 2 tane yarım trabzan yaptıktan sonra birleştirdim. 1, 2 zincir çektim, üzerine aldım ve bu defa arkadaşlarım bakın yaprağımızın bir tanesi bu şekilde oldu. Bu defa buradan giriş yapıyorum. Bakın şu diğer tarafından, az önce buradan yapmıştık. Şimdi buradan giriş yaptım. Yine buraya 6 tane yarım trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı şekilde bir tek, diğerlerini ikişer ikişer çekiyoruz. Sona böyle 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Sonra bunu çıkartıyorum. Bu tarafa çeviriyorum ve üzerine alıyorum arkadaşlarım. Diğer yarım trabzanımın içerisine de 6 tane yarım trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6.
Yine onları da aynı şekilde böyle ikişer ikişer çekerek geldim buraya, birleştirdim üçünü birlikte. Şimdi bakın, bir yaprağımız bu tarafa doğru, bir yaprağımız bu tarafa doğru bakıyor arkadaşlarım şu anda. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Arkasını çevirdim. Önü arkası da çok şey değil arkadaşlar. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Burada 2 tane zincir çekmiştim az önce. Onun içerisinden giriş yaptım. Bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp bakın bu 5'in içerisine giriş yapıyorum. Birinci yarım trabzan, sonra ikinci yarım trabzan birleştirdim arkadaşlar. Bakın biri bu tarafa bakarken biri bu tarafa bakıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine üzerine alıp önce bu taraftan şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar hiç değişmiyor arkadaşlarım. Çevirdim. 2 zincirin içerisine giriş yapıp bağladım. 2 zincir çektim ve buradaki beşlinin içerisine 2 tane yarım trabzan, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonra bakın şöyle tutuyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane daha bunu yaparsak yeterli zaten. Hemen giriş yaptım ve bu 2 tane yarım trabzanın içerisinden giriş yapıyorum. Evet. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın. Böyle yaprak yaprak biri bir tarafa biri bir tarafa bakan bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi bunu da dilerseniz ben iğne yardımı ile böyle ekledim. Dilerseniz tığ ile, dilerseniz iğne ile, ne ile isterseniz arkadaşlarım. Bakın şöyle tutup buradan bunları yatay olarak ya da şu şekilde yaparak dikey olarak da ekleyebilirsiniz paspasınıza yapacaksanız. Yani bir paspas çalışması yapacaksanız şöyle bunu buradan tutup bu şekilde şu aralardan, iç kısımlarından ekleyerek paspasa çevirebilirsiniz. Ya da dilerseniz bir saç bandı olarak tek başına kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da birbirine şu kenarlardan yine iğne yardımıyla tutunarak böyle battaniyeler de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ya da bir hırka çalışmasının alt kısmına bundan koyup kol kısmına, alt kısmına bundan koyarak çalışabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu videomda da size bu güzel yaprakların nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.